Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık ve çok güzel kağıt ipten yapılmış kol çantasını çalışacağız arkadaşlar. Benim elimde astarım yoktu, fermuarım da yoktu. O yüzden içine astar ve fermuar maalesef dikemedim. Sizler benim verdiğim sayılarla bu çantayı yapıp içine rengine uygun bir astar ve fermuar diktiğinizde inanılmaz güzel bir çanta elde etmiş olacaksınız. Şöyle hemen tersini de göstermek istiyorum. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Birçok videoda, yabancı videolarda bu çantayı gördüm ama yapılışı şu şekildeydi. Şöyle altını da göstermek istiyorum. Sadece kenarlarında motifler vardı ve ön yüzü bu şekildeydi. Ben her zamanki gibi modellerde biliyorsunuz değişiklik yapıyorum. Ben yine motifi 2 tane de öne eklemek istedim ve diğerlerinden daha küçük yapmak istedim. Ve inanılmaz kullanışlı bir şey oldu arkadaşlar. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Az önce dediğim gibi kağıt ip kullandım. 2 çile ipim vardı. Bir krem rengi, bir de bordo renk kullandım. Ne kadar ip gidiyor derseniz bir çileden elimde bu kadar kaldı. Diğer krem rengindeysen yarım çile vardı elimde ve yarım çileden hiç gördüğünüz gibi gitmedi. Çok az gidiyor. O yüzden çok az miktarda olursa motif için açık renkten yeterli olacaktır. Dediğim gibi burada ipten de bir çileden bu kadar kaldı arkadaşlar. Kullandığım tığlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar çantayı 3.50 milimlik tığ ile ördüm. Askı kısımlarına ise 4 milimlik tığ ile ördüm. Daha kalın olması için. Evet arkadaşlar şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bu güzelliği size şöyle yan tarafında göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık. İsterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Bana destek olmak için kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Ve bu gibi videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar önce bordo renk ipimle başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Şu şekilde biraz ipini uzunca bırakalım. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı halkanın içinden geçirip toplamda 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığın başını doladım. Halkanın içine battım. 2 ilmek kapatıyorum. İkisi tığımda. Tığın başını doladım. İlmek aldım. İkisini kapattım. Geri kalanı tığımda. Yine aynı işlemi yapıyorum. İkisini kapattım. Şöyle 4 tane ilmeğim kalıyor. 4 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Arada bir zincir çektim. Burada ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yine buraya bir yaprak yapıyorum. Ben bunlara yaprak diyorum. Şöyle 3 tane yarım trabzan. 4 ilmeği kapattım. Bir zincir çektim. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Şöyle sihirli halkamın ipini iyice sıkılaştırıyorum. Ve yine buraya bir yaprak daha yapıyorum. İlmek aldım. 2 çektim. Gerisi tığımda. İlmek aldım. 2 ilmek çektim. Gerisi tığımda ve bunu 3 kez tekrarlıyorum. Hepsini birlikte kapattım. Bir zincir. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu anda 3 tane yaprağım var. Bir zincir çekerek 4. yaprağımı yapıyorum. Evet. Başlangıçta 4 zincir çekerek zaten bir ikili trabzan ve bir zincir çekmiş olmuştuk. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 yaprak.
1, 2, 3, 4 tane de ikili trabzanımız olmuş oldu. Ve ilk sıramı bu şekilde tamamlamış olacağım. İlk çektiğim zincirin 1, 2, üçüncüsüne battım. Kaydırmayla kapattım. Şu şekilde. Şöyle ilmeğimi iyice sıkıştırıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle elimle iyice sıkıştırıyorum ve elimle düzeltip sihirli halkamın ipini iyice kapatıyorum. Çok fazla sıkmayın. İpiniz kopabilir arkadaşlar. Şöyle geldiğince sıkıştırın. Ve daha sonrasında şöyle daha küçük bir tığ alarak şu sihirli halkanın ipine bir düğüm atmak istiyorum. Çözülmemesi için. Evet. Şöyle daha sonra saklıyorum. Bunu her motifte yaparsak daha sonradan saklamaya gerek kalmayacak. Şöyle yeterince sakladıktan sonra ipimi kesebilirim. Evet. Daha sonra hemen açık renkli ipimi alıyorum. Hemen ipime bir düğüm atarak başlıyorum. Bu motif daha önce çok çalışmıştık. Beni takip eden arkadaşlar bilecektik. Bakın şöyle yuvalarım var. Yapraklarım ve trabzanların arasında bu yuvalar toplamda 8 tane. İlk şöyle boşluğa batıyorum. İpimi sabitledim. 2 zincir çektim. Ve yine buraya yapraklar yapıyorum. Bu sefer her yuvaya 2 yaprak yapacağım. İlk yaprağımı yapıyorum. Araya bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen aynı boşluğa batıp yine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Hepsini kapattım. Burada geçişlerde, diğer boşluğa geçişlerde zincir yok. Sadece şu yan yana olanların arasına bir zincir çekiyorum ve ikinci boşluğa bakın. İkinci boşlukta da yine aynı şekilde kameranın karşısında biraz elimi sıkıyorum. Normalde elinizden geldiği kadar gevşek örün arkadaşlar. Ben diğerlerini gevşek ördüm. Gayet güzel oldu. Çok sıkı olunca çok sert olacaktır ve örmekte zorlanacaksınız. Burada bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa battım. Ve yine 3 tane yarım trabzan yaparak ilmeklerimi kapattım. Geçişlerde zincir yok. Bakın hemen trabzanın diğer tarafındaki boşluğa batıyorum. Bakın şuralara batacağız. Yani toplamda saydığınızda 8 tane boşluğu da doldurmamız gerekiyor. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, şöyle bir zincir. Evet. Ben bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle hemen saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 tane yaprak yapmış olduk arkadaşlar. Ve ilk çektiğim zincirin, daha doğrusu yaprağın tepe noktasına batıyorum. Şu şekilde kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Bir zincir. İpimi kesiyorum. Ve yine burada ipime geçeceğim. Ve son sıramdayım. İpime bir düğüm attım ve 2 tane yaprağın arasına batıyorum. İpimi sabitliyorum. 2 zincir çektim ve aynı yuvanın içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın hemen yandaki 2 yaprak arasına geçiyorum. Hemen araya batıyorum. Bakın şöyle.
Araya battım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere 2 tane tekli trabzan. 1 ve 2. Hemen diğer 2 yaprak arasına geçtim. Buraya 3 tane tekli trabzan. Tekli trabzan ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Aynı yere battım. İkinci tekli trabzanımı yapıyorum. Üçüncü tekli trabzanımı yapıyorum. Ve hemen yandaki boşluğa. Yana geçerken zincirim yok. Hemen 2 yaprak arasına battım. 2 tane tekli trabzan. Bir tane aynı yere ikili trabzan. Ve hemen bakın şöyle 3 tane tek tek yapmış olduk. Bu bizim köşemizin yarısı. 3 tane şöyle 2 trabzan ve tekli trabzanlar şeklinde gruplar yaptım. Şimdi dördüncü de yine köşe yapıyorum. Tam 2 yaprak arasına batıp aynı yere 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Aynı boşluğa 2 yaprak arasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle bir köşe daha göstermek istiyorum. Biraz sıkı sıkı ördüğüm için tam aralar belli olmuyor ama eminim siz anlıyorsunuz. Bakın 2 yaprak arasına battım. İkili trabzan yaptım. Aynı yere 2 tane tekli trabzan. 3 tane trabzan yapmış olduk buraya. Bakın. Tığın başını doladım. Hemen buradaki 2 yaprak arasına batıyorum. 3 tane tekli trabzan. Tığın başını doladım. Hemen 2 yaprak arasına battım. 2 tane tekli trabzan. Bir tane ikili trabzan. 2 tane tekli, bir tane ikili trabzan ve yine hemen yandaki boşluğa batıp köşe yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Arada burada bir zincirim var. Ve yine aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Şöyle de bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle gördüğünüz gibi köşelerimi tamamladım. Yarım köşe ile başlamıştık. Hemen köşemi tamamlıyorum. Şöyle 3 tane ikili trabzanımı yaptım. İpim de bitti. Evet. Şöyle bir zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. Ve ilk motifi bu şekilde hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Diğer motifleri ise yarım yarım, son sırayı yarım örüp birleştirerek öreceğiz. Evet, hemen diğerlerini de şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Ben daha önce ördüm. Bir tane de yarım ördüm. Şimdi beraber birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen 2, 4, 6, 7.'yi birleştireceğiz. Yanlarda 7 tane olacak. Hemen birleştirmeyi şöyle kısaca göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle şuraya geldim. Yarım köşeyi tamamladım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi uzattım. Ve burada hemen bir zincirlik bölümü buluyorum. Ve ilmeği içinden geçiriyorum. Bunu dikerek de yapabilirsiniz. Ama benim böyle daha kolayıma gidiyor. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
uzattım. Hemen bakın yandaki boşluğa giriyorum. İlmeği içinden çektim. Burada zincirim yoktu. Ama burada çekiyorum kasma olmaması için. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Hemen boşluğa battım. Bir tane ikili trabzan. 2 tane tekli trabzan. İlmeği uzattım. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Buraya 3 tane tekli trabzan. 1 2 ve 3. İlmeği uzattım. Yandaki boşluğa geçtim. Ve bakın buradaki boşluğa giriyorum. 2 tane tekli trabzan, 1 tane ikili trabzan yaptım. İlmeği uzattım. Hemen buradaki boşluğa girdim. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın köşeye geldim. Köşemi tamamlıyorum. Köşede yine 3 tane ikili trabzanım var. Evet. Burada zincirim yok. Bakın hemen buradaki köşenin bir zincirlik bölümüne battım. Bir zincir çektim. Ve karşıdaki ilk trabzan tepesine batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekeceğim ve ipimi keseceğim. Şöyle biraz kamerayı uzaklaştırayım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan ben bunlara birleştirmelerim bittikten sonra karşıdan buhar tutup tersinden ve düzünden elimle düzelteceğim. Daha da düzgün görünecek. Bakın. Ben çok büyük bir çanta yapmıyorum. Şu şekilde olacak bakın. Büyüklüğümüz şu şekilde olacak. Ve 2 tane daha motifim var. Şöyle kenara yani diğer yüzüne yapmayacağım ama bu yüzüne şöyle kenara 2 tane motif koymayı düşünüyorum. Yine ben böyle kendimce eklemeler yapmaya çalışıyorum. Ama sizler koymak istemezseniz diğer tarafa bakarak bu tarafı da aynı şekilde örebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ben hemen diğer tarafların kenarlarını örüp birleştirme için döneceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir köşesini ördüm ve hemen şuradan şöyle çeviriyorum. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şöyle yaptığımda öncelikle şurayı birleştireceğim. Az önce birleştirdiğim gibi şurayı şu şekilde birleştireceğim. Yine bir zincirlik bölümden geçirdim. Çok pardon. Evet. Bir zincir çekiyorum. Ve birleştirmeye başlıyorum. Şimdi burayı çok uzatmak istemiyorum. Az önce gösterdiğim gibi. Şuraya gelene kadar birleştirelim. Evet arkadaşlar yine birleştirmelerimi yaptım. Köşedeyim. Ve şurayla yani 2 motif arasında birleştirme yapacağız. Bakın 2 motif arasındaki birleştirmeyi şu şekilde yapıyorum. Şuradaki 2 ilmeğe battım. İlmeği içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşemi yapıyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde muntazam bir şekilde birleştirme olmuş. Şöyle katlanacak zaten bu. Evet ben bu motifi bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar motifimi birleştirdim. Şöyle beraber sayalım. 2, 4, 6, 7, 8.'yi hemen bir üste sabitledim. 9. motifimi şu şekilde yine yapacağım ve şuraya da bağlayacağım. Hemen şöyle çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Tam şöyle bir görün. Bu şekilde birleştirdim.
Bir tanesini bir üste şöyle çeviriyorum. Yine motifimin bir tek köşesini ördüm. Tam köşedeyim. 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi uzattım. Ve köşeden hemen birleştirmeye başlıyorum. Burayı biliyoruz. Yine çok uzatmayalım. Şöyle şuraya gelene kadar birleştireceğim. Burayı da az önce göstermiştim. Zaten tam ortaya batırıyoruz. Hemen şuraya geliyorum. Şurada yine ortaya batırıp diğer tarafı da göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın şurayı birleştirdim. Şurayı da birleştiriyorum. Tam şöyle köşedeyim. Evet. Bir zincirimi çekiyorum. Ve yine buraya 3 tane ikili trabzanım yapıyorum. Burada kafanızın karışmasını istemiyorum. Eminim ki bilen arkadaşlar burayı tahmin etmiştir. Ama yeni öğrenen arkadaşlar burada takılabilir. Şimdi bakın köşeyi tamamladım. Şimdi ben şu şekilde bunu buraya birleştireceğim. Bakın şu şekilde yapacağım. Yani hemen buradaki ilmeğimi uzatıyorum. Hemen bakın şöyle hemen buradaki ilk boşluğa şöyle içinden geçiriyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Hem örüyorum hem de birleştiriyorum. Bu şekilde ön tarafa da 2 tane eklemiş olduk. Hemen boşluğa, buraları biliyoruz zaten. Sadece başlangıcı göstermek istedim. Hemen şöyle ne yaptığımızı da göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Çantamın önü ve yanları. Şimdi şunu şuraya birleştirdiğimde çantamın bir köşesi şu şekilde olacak. Çok da tatlı olacak. Bence eminim çok güzel olacak. Arka tarafı da düz olacak. Sadece önüne eklemeyi düşünüyorum. Bu şekilde bu motifi de birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim birleştirme işlemim bitti. Gördüğünüz gibi en sonuncuyu da buraya birleştirdik. Hemen şöyle çantamızın kalıbı hazır. Bakın 3 tane alta, 2 tane yanlara, 2 tane de öne eklemiş olduk. Şöyle tekrar kalıbını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yanları biraz çıkıntılı olduğu için bir sıra öncelikle sık iğne yapmak istiyorum. Şöyle kamerayı yaklaştırayım. Evet, ipime bir düğüm attım. Diğer ipleri de gizlemedim ki sık iğne yaptığımda diğerlerini saklayabileyim. Şöyle bakın, hemen bu ipleri şöyle arada yürüterek onları da saklamış olacağım. Şöyle buraya bir sık iğne yaparak başlıyorum. Ve şöyle tek tek trabzan tepelerine batarak sık iğne yapacağım. Komple tüm çerçeveyi bu şekilde sık iğne yapmayı düşünüyorum. Şöyle tek tek tüm trabzanlara batarak sık iğne yapıyorum gördüğünüz gibi. Burada başka bir işlem yok. Hemen söylemeyi unuttum. Bu işlemde ben şöyle göstermek istiyorum. Birazcık arkadaşlar buhar tutup elimle düzelttim. Siz de bu işlemde yahut sık iğne işleminden sonra muhakkak çantayı örmeye başlamadan önce ütü işlemini yapın. Çünkü çantayı tamamladığımızda ütü işlemi biraz zor olacak. Bu bölümde sık iğneden sonra da yapabilirsiniz. Sık iğneden önce de yapabilirsiniz. Bu şekilde tüm etrafı sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şöyle ortaya geldiğimizde şu ortaya da bir tane sık iğne yapıp devam edeceğim. Bu şekilde tüm çerçeveyi şöyle dönerek başladığım yere gelene dek öreceğim arkadaşlar. Örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sık iğne bölümümü de tamamladım. Hemen karşıdan buhar tutup tersli yüzlü iki tarafını da elimle düzelttim. Ütüyü üzerine değdirip çok
sürtmedim arkadaşlar ki ezilme olmasın diye. Sizler de ütüyü son noktaya getirip sıcak buharı verip elinizle düzeltebilirsiniz. Şöyle hemen çeviriyorum. Bakın. Yanlardan 2 tane, az önce dediğim gibi 3 tane alt bölüme, 2 tane yan bölüme, hemen şuraya başlıyoruz. Bakın buradaki alt bölüme, yani 3 tane kısma hemen şöyle tığımı da alıyorum. Yan duvarları, daha doğrusu ön duvarları örmeye başlıyoruz. Nereden başlıyorum? Hemen bakın. Şöyle şu 3 taneyi hesaplıyorum. İlkinde bakın 2 taneyi burada bıraktım. Hemen üçüncüye geçtim. Üçüncünün şöyle ilk köşesinden başlıyorum. Şöyle battım. 2 tane zincir çektim. Biraz yakınlaştırmak istiyorum burada. Kameramı yakınlaştırdım. Hemen bakın yanındaki trabzana batıyorum. İki tane yan yana, 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Bir tane sık iğne atlayıp ikinciye batıyorum. İkili trabzan. Yandaki sık iğne tepesine ikili trabzan. Bakın şu şekilde olacak. Bir zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkinciye battım. Yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane sık iğne atladım. İkinciye battım. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Nereye kadar? Az önce dediğim gibi 1, 2, 3.'nün şuraya kadar devam edeceğim. Ben sıramın sonuna geldim. Şöyle gördüğünüz gibi tam köşe bölümü, yani 2 tane motifin birleştirme noktasına kadar geldim. Kaç tane grup örmüşüm? Şöyle ikişer ikişer motifleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 grup yapmışım arkadaşlar. Şu şekilde gelecek. Bakın şu şekilde kapatacağız. Şimdi burada 2 sıradan oluşan bir model olacak. Bir sık iğne sırası, bir de bu gördüğünüz trabzan sırası olacak. Bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım. Sık iğne yaptım. Hemen burada bir zincirlik bölüm var. Zincirin içine de batabilirsiniz. Boşluğa da batabilirsiniz. Bir tane zincire, 2 tane trabzan tepelerine. Yani daha doğrusu birer tane trabzan tepelerine sık iğne yapıyorum. Bir tane de şöyle boşluğa da batabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Zincirin içine de batabilirsiniz. Bakın trabzan tepelerine batıyorum. Ve ben boşluğa batmak istiyorum. Şöyle boşluğa da batabiliriz. Zincir tepesine de. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son 2 tane trabzan tepeme de sık iğne yapıyorum. Ve şöyle göstermek istiyorum. Bakın bir sıra trabzan sırası, bir sıraysa sık iğne sırası ve bu sırada yine trabzan sıramız var. O yüzden 2 zincir çekiyorum. Şöyle çeviriyorum ve yine İlk yaptığımız trabzanlarda olduğu gibi aynı işlemleri yapacağım. Tığın başını doladım. Hemen trabzan tepesine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 2 tane olmuş oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bakın bir tane sık iğne atlıyorum. Hemen şu ilk trabzanın tepesine gelmiş oluyorum zaten. Yine yan yana 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Yine trabzanların tepelerine birer tane
ikili trabzan yapıyorum. Tüm sıralar bu şekilde 2 sıradan oluşuyor. Sık iğne sırası ve trabzan sırası şeklinde. Şöyle şurayı bir tamamlayayım, hemen anlatacağım. Evet. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi devam ediyor. Bakın nereye kadar öreceğiz derseniz şöyle yaptığımızda tam şuraya kadar gelmesi lazım. Ördüğümüz boyut arkadaşlar. Ben de şöyle göz kararı şöyle tuttuğumda şuraya kadar geldiğinde şöyle göstereyim, şuraya kadar geldiğinde bırakacağım. Kaç sıra olduğunda sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi trabzanlardan sonra sık iğne, daha sonra yine trabzan şeklinde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle ben yeterince ördüm. Hemen şöyle kenardan göstermek istiyorum. Bakın aynı boya geldiğinde bıraktım. Kaç sıra ördüm? Sadece trabzan sırasını sayarsak 9 sıra ördüm. Tekrar sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son sıra sık iğne sırasını örmedim. Çünkü fazla gelecekti. Tam şöyle baktığımda bu şekilde tam sık iğne sırası gelirse fazla olacak. O yüzden burada bırakıyorum ve ön tarafı örmeye geçeceğim. Bir sık iğne yaptım. Daha doğrusu bir zincir çektim. Ve ipimi kestim. Hemen ön tarafa geçiyorum. Bakın arka kapakçığı yaptım. Bu şekilde. Şöyle olacak. Ön kapakçıkta da şöyle küçük bir bölüm olacak. Bence çok güzel olacak. Şu şekilde bakın. Önde ne yaptıysak burada da aynı işlemleri yapacağız. Ama burada sadece 2 tane motiflik, 2 tane motif büyüklüğünde öreceğiz. Yine başlangıç aynı ama yine beraber başlayalım istiyorum. Şöyle yine köşeden başlıyorum. İlk motifin köşesinden şöyle 2 zincir çektim. Altı ipimi de yürüteceğim. Yine 2 tane çektiğim zincirle beraber 2 tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane atlıyorum. Yine yan yana 2 tane ikili trabzan. Yani ilk bölümle yine aynı. Yani arka kapakçıkla aynı. Sadece burada dediğim gibi burada 3 bölümlük ördük. Önünde ise sadece 2 motiflik öreceğiz. Yani bu şekilde gidip geleceğiz. Daha sonra da arkadaşlar dikiş bölümüne geçeceğiz. Ben çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi arkada ne yaptıysak burada da 2 motiflik bölümde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, diğer bölümü de bitirdim. Hemen kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Şöyle trabzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trabzan grubu yaptım. Yine 9 sıra yaptım. 9. sıradan sonra sık iğne yine yapmadım diğer taraf için. Tüm parçalarımızı ördük. Şimdi birleştirme vakti. Hemen şu şekilde bakın dikerek birleştireceğim. Diğer tarafı da şu şekilde dikmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok güzel bir şey olacak. Hemen bir köşesini göstermek istiyorum şöyle. Zaten bir köşesini gösterdiğimde diğer tarafları da kendiniz dikebileceksiniz. Şöyle hemen ben iğnemi, ipimi geçirmiştim. Şöyle bir etemin iğnesi kullanıyorum. Yine aynı kağıt ipimle dikeceğim. Şöyle nereden başlayayım diye bakıyorum arkadaşlar. Şöyle tepeden başlamak istiyorum. Bakın. Şöyle biraz yaklaştırayım kamerayı. Evet, şöyle denk gelen yerlerden bakın tam denk geliyor zaten. Hemen şuradan birer tel alarak şu şekilde dikmeye başlayacağım. Şöyle öncelikle şuraya bir düğüm atmak istiyorum kaçırmamak adına. Evet.
Şöyle bir düğüm attım. Daha sonra saklayacağım. Zaten bir sıra daha sık iğne sıramız var. Bu ipleri saklarız. Şimdi bir tel buradan alıyorum. Bakın. Bir tel de buradan alıyorum. Normal şekilde dikiyorum. Dikiş diker gibi. Şöyle iplerime dikkat ediyorum. Evet. Şu şekilde bir karşıdan bir de buradan, bakın, birer tel alıyorum. Hep aynı yönden iğneyi batırıyorum. Bakın. Şu şekilde. Biraz ipi uzun tuttum ki sürekli ip koparmayayım diye. Şöyle elimle de düzgün bir görünüş elde etmek için düzeltiyorum. Başka bir işlem yok. Dikiş diker gibi ilmeklerden karşılıklı şekilde batırıp dikiyorum. Sadece şöyle arada iplerin üst üste gelmemesine dikkat edin. Başka bir işlem yok. Bakın, bir buradan, bir tane de karşıdan ilmek alıyorum. İkişer ikişer batmıyorum. Sadece birer ilmek alarak bu şekilde devam ediyorum. Ve iplerimi de düzeltiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Gereğinden fazla uzadı çünkü. Eminim ki anlaşıldı. Dikiş işi de hep aynı yönden alıyorum. Karşılıklı ilmeklere batırıyorum. Ve ayrıca kağıt ipim biraz sertmiş. Tırnağım da koptu. Bu görüntüden dolayı lütfen kusura bakmayın. Birden onu da unuttum düzeltmeyi. Hemen dikişi göstermek için öyle karşınıza çıkmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın lütfen. Evet, bu şekilde ben şöyle sonuna kadar dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, son ilmekleri de birleştiriyorum. Çok sıkıştırmıyorum ki şurası büzülmesin. Şöyle elimle açıyorum. Daha sonra şu iğneyi arkadan geçireceğim ve arkadan şöyle arkadan geçiriyorum ve arkadan bir düğüm atıp saklayacağım. Evet. Evet. Şöyle herhangi bir ilmeğe battım. Şöyle bakın. İlmeğin içinden geçirerek bir düğüm atmış oluyorum. Daha sonra iğne ile ipimi saklıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Makasımı aldım. Kesiyorum ve hemen şöyle diktiğim yeri göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde. Gayet düzgün. Diğer yerleri de aynı şekilde bakın. Şöyle şurayı dikmiş olduk. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğim. Az önce gösterdiğim gibi şöyle. Şu önü de bir parçasını şuraya dikeceğim. Bir parçasını da buraya dikeceğim. Aynı gösterdiğim teknikle dikişlerimi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben dikiş işlemimi bitirdim. Şöyle arkalı önlü göstermek istiyorum. Dikiş yerlerini de göstermek istiyorum. Şöyle hemen hemen çantamız bitti. Şöyle bir sıra ya da iki sıra kararsızım. Sık iğne yapıp daha sonra askılarına geçeceğim. Ama bence çok şık oldu. Şöyle her tarafını göstermek istiyorum. Özellikle şu kısmı muhteşem oldu. İster bu tarafını kullanabilirsiniz, İsterseniz de şu şekilde kullanabilirsiniz. Tamamen size ait. Evet, isterseniz hemen şöyle bir sıra sık iğneye geçelim. Şöyle tekrar ipimi aldım. Yine şöyle alttan uzunca bırakarak şöyle
Şöyle zincir çekerek başladım. Şimdi nereden başlayalım? Şöyle tam şu dikiş yerinden başlamak istiyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Bakın şuradaki ipleri de altta yürüteceğim. O yüzden kesmedim. Şöyle sık iğne yapacağım. Bakın. Şöyle zaten tek tek sık iğnelerimizin yeri belli. Bu sırayı bu şekilde tüm sık iğne tepelerine batarak sık iğne yapacağım. Eğer gerekirse bir sıra daha yapacağım. Şu anda emin değilim. Bir ilk sırayı görmek istiyorum. Eğer benim için yeterli gelmezse bir sıra daha öreceğim. Bu şekilde tek tek tüm sık iğne tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Burada başka bir işlemim yok arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yaparak devam edeceğim. Şöyle hemen şurayı da göstermek istiyorum. Sık iğne tepelerine birer tane sık iğne dedim ama buralarda şaşırabilirsiniz. Bakın arkalarda iplerimi de yürütüyorum. Bakın trabzan tepelerine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Boşluklara bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum da tabii ki. Daha sonra trabzan tepelerine birer tane. Boşluğa birer tane. Yine aynı işlem gibi boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar burada dikme bölümünde eğer çöküntü yaparsa burayı tekli trabzan yapabilirsiniz. İkili trabzan yapabilirsiniz. Eğer bir çökme yaşanırsa. Evet, ben tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle baktım. Bir sırada çok güzel duruyor ama bence bir sıra daha gitsek daha da güzel olacak gibi. O yüzden ben ikinci sırayı örmek istiyorum. Şöyle ilk yaptığım sık iğnenin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. Ve hemen dibine batarak yine bu sırayı sık iğne yaparak devam edeceğim. Bence 2 sıra yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, benim sık iğne sıram bitti. Gördüğünüz gibi 2 sıra ördüm. Yine her zamanki gibi şöyle karşıdan şu şekilde bakın ütüyü şöyle buhar tutup elimle düzelttim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok düzgün bir geçiş yapmış olduk. Gerçekten güzel oldu. Hemen şöyle askı kısımlarını daha önce de ben zaten göstermiştim sizlere. Çoğu videomda bu askının yapılışı var. Ama yine başlangıç olarak göstermek istiyorum. Kamerayı yakınlaştıracağım. Evet. Bakın. Şöyle 4 milimlik tığ kullanıyorum. Biraz askım geniş olsun diye. Sizler yine 3.50 milimlik tığ ile örebilirsiniz. Şöyle ipime bir düğüm attım. 2 tane zincir çektim. Bakın hemen dibine değil, bir alttakine batıyorum. Şu şekilde sık iğne yapıyorum. Elimi gayet gevşek tutuyorum. Daha sonra şu şekilde çeviriyorum. Bakın şuradaki 2 ilmeğe battım. İlmeğimi uzattım. Sık iğne yaptım. Modeli çevirdim. Bakın hemen şuradaki 2 ilmeğe battım. Sık iğne yaptım. Bakın sık iğne yaptıktan sonra hemen çeviriyorum. Bakın şurada yan yana duran 2 ilmeğim var. Ve hemen o 2 ilmeğe batıp sık iğne yapıyorum. Çevirdim. Bu şekilde istediğiniz uzunluklarda askılar yapabilirsiniz. Ben şöyle biraz daha gösterip hemen askı ölçülerimi vermek istiyorum. Sanırım üşüttüm. Hapşırıyorum ve zaman zaman kamerayı durdurmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi bakın modelim çıktı. Şöyle çevire çevire ikişer ilmeklere batarak devam ediyoruz. Ben hemen önceden ördüğüm askıları göstermek istiyorum. Bakın şöyle de modeli. Evet. Daha önceden ben çok videoyu uzatmak istemediğim için şöyle 3 tane ördüm. Hemen ebatlarını vermek istiyorum. Bakın 2 tane
kısa ördüm. Şöyle bir tane öne, bir tane arkaya şekilde takacağım. Bir tane de uzun arkadaşlar. Şöyle biraz kamerayı uzaklaştırayım. Şöyle yanlara takacağız. Ve gerçekten ortaya çok güzel bir şey çıkacak. Hemen ebatlarını vermek istiyorum. Evet, şöyle çantayı alayım. Şöyle öncelikle göstermek istiyorum. 2 tane küçük. Hemen ölçü vermek istiyorum. 28 santim arkadaşlar. Büyük. Yine siz kendinize göre ölçün. Benim boyum biraz kısa olduğu için boyuma göre yapıyorum askıların uzunluğunu. O yüzden siz şöyle kolunuza takın. İstediğiniz uzunlukta askılarınızı yapın. Ben yine de böyle kendi yaptığımdan size ölçü vermek istiyorum tabii ki. Şöyle 98 santim arkadaşlar yapmışım. Şimdi hemen dikişe gelelim. Şöyle birine iğne takmıştım ben. Evet, şuna takmışım. Hemen şöyle şuradan göstermek istiyorum. Bakın, tam manasıyla ortalıyorum. Şöyle şuradan 1 2 3 4 1 2 3 4. Şöyle yapsak nasıl olur? Bence gayet iyi oldu. Tekrar saymak istiyorum. Şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4. Evet. Şu şekilde dikeceğim. Öncelikle şunu dikmek istiyorum. Şöyle içini açarak şöyle tam trabzanlara denk getirerek dikeceğim. Bakın şöyle hemen yine kendi ipiyle biraz ipini uzunca keserseniz tekrar farklı bir ip takmak zorunda kalmazsınız. Devamını şu kameranın iyice almasını istiyorum. Evet, şöyle biliyorsunuz ki ben de çok dikmeyi sevmeyen bir insanım. Hatta yakın zamanda dikiş makinesi almayı düşünüyorum. Sırf astar dikebilmek için. Çünkü dikiş makinem yok ve elimde astar dikmekte bayağı bir zoruma gidiyor arkadaşlar. Ördüğüm çantaların astarını terzide yaptırıyorum ben. O yüzden sizlere de burada gösteremiyorum. Bazı arkadaşlar ya niye astarda yapmıyorsunuz? İşte görmek istiyoruz diyorlar ama dediğim gibi dikiş makinem olmadığı için elimde de gerçekten örmek zaten zor. Çok zamanımı alıyor. Bir de burada elimde kesip dikmem daha da zamanımı alacağı için arkadaşlar maalesef bakın hiç belli değil, görüyor musunuz ne kadar güzel oldu. Bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde dikeceğim. Bakın şu şekilde. Diğerini de şöyle tam karşısına gelerek dikeceğim. Karşı tarafa hiç ipi koparmanıza gerek yok. Hemen şöyle bakın. Böyle ip kopara kopara yapmanıza gerek yok. Hemen şöyle ipimi yürüterek diğer tarafa geçeceğim. Diğer tarafını da dikeceğim. Ondan sonra ipimi koparacağım. Çünkü ip koparınca o şeyler benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Düğümler. O yüzden tek bir düğüm olması yeterli olacak. Çok videoyu uzatmayalım. Şöyle şuraya kadar geleceğim. Bakın. Hemen diğer tarafa da dikeceğim. Şurayı da dikeceğim. Daha sonra yanları dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben askılarımı şu şekilde taktım. Çok da şık oldu bence. Evet, hemen diğerlerinin takılışını göstermek istiyorum. Şurayı biraz ipini kısa kesmişim. Uzun ayarlarsanız ipinizi sizin için daha iyi olacaktır. Yan askılarını şöyle motiflerin ortasına takmayı düşünüyorum. Şöyle boşluklara. Tam ortasını bulmaya çalışıyorum. Şöyle tığı da kullanacağım. Şöyle arkadan geçirmeye çalışıyorum.
Eminim görülüyordur umarım. Şöyle içinden geçireceğim. Evet, şöyle çekiştiriyorum. Evet, benim için yeterli. Bu ayar kendiniz yapın. Bakın, bu şekilde dikeceğim. Şöyle ters yaptık, aslında içten yapacağız bunu. Şöyle hemen düzgün göstereyim size. Şöyle hemen. Evet, içten yaparsak daha hoş olacak. Kameranın önünde de biraz zor, kusura bakmayın arkadaşlar. Önümde kamera ve kocaman çantayı yapmaya çalışıyorum. Evet. Bakın şu şekilde. Tabii bunun büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha uzun yapabilirsiniz. Daha kısa yapabilirsiniz. Hemen burayı şöyle tutturuyorum. Ve hemen ucundan dikmeye başlıyorum arkadaşlar. Diğer tarafını da aynı şekilde yapacağım. Diğer tarafını da yine tam motifin ortasından şu şekilde ayarlayarak, yine az önce dediğim gibi şöyle yatırarak göstermek istiyorum. Bakın şöyle daha da uzun yapabiliriz. Daha da kısa yapabiliriz. Tamamen bize kalmış. Ben şu şekilde tam istediğim boyuta göre ayarlayacağım ve dikeceğim. Ve tabii ki çantamızı bitireceğiz artık arkadaşlar. Dikişi zaten biliyoruz. Hemen buradan dikip iplerimizi saklayıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben tüm askılarımı diktim. Şöyle göstermek istiyorum. Diğer tarafı da tam ortalıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çantamız bitti. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İçi gayet geniş arkadaşlar. Az önce dediğim gibi elimde astarım yok. Güzel bir astar dikip daha sonra da fermuar takarsanız inanılmaz güzel, senelerce severek kullanabileceğiniz çok şık bir çantanız olmuş olacak. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.